Çevirmeyi unutma. Şimdi çevirdim de saat kaç? 8.30. 10.30'da çeviririz. Regele basalım. Benim aradaysa. İnternet mi yazdı ya? Evet. Yoksa benim Nereye aldım. gidiyor bak şöyle bak. Kızdıma giden baba oraya bir tur at ya. Tamam haydi bak. Orası çıksın nereden ki diğer yerler ufak bir yerdir. Ufak bir dışarı olmaz. Allah. Kulağımdaymış. Buraya falan yapmıştılar. Dur yolcu geçme. Basını tut. Harbiden bu 2 gün bir orayı bir bitirebilse diğer yerler bir şey değil. 2 günde bitirir peki. Akkalayı 2-3 gün. Onu alsaydık ki. Neyse saygı durursan. Aman baban dönün gelmiş değil mi? Hala yetişiyor bir şey yok. 2023'te muhtarlığa adaylama koyuyorum arkadaşlar. Şimdi damgasını koymak lazım. Dünya bu sayı. Çocukta tarafı tutmuş yapma. Niye? Yapmadın ekini tutup topladım. Hadi basmış lira. İki tane mi var? Bir tane galiba 3 taneydi de. Birisi kesilmemiş. Yaptığımız iş ot biçmek. Kışın inekleri, koyunları doyurmak için yazın artık çalışacağız. Kışa ot hazırlayacağız. Kışın yağan bol kar ve ilkbahar yağmurlu geçmesi bu sene bizi sevindirdi. Bağ, bahçeler, meralar bu sene bolca ot var. Bu yıl inşallah sonbahar ve kışı rahatlıkla geçirecek kadar ot biçeriz. Geçen yıl havalar kurak gitmişti. Kışın kar az yağdı. İlkbaharda yağmurlar çok az yağdı. Ot olmadı. Dışarıdan hazır ot almak zorunda kaldık. Bu sene ot senesi. Köyde bolca ot var. Hatta eskilerimiz bile şunu söylüyorlar. Bu sene ilk defa yani yıllardan sonra ilk defa bu kadar çok ot görüyoruz otluklarda diye. Bu yüzden var gücümüzle artık çalışıp bolca ot yapmaya çalışacağız artık. Yaladın öyle. Artık ne zaman biter bilmiyorum. Yani eğer zamanında yetişip biçebilirsek bu sene yaklaşık 1000 bağ yakın ot yapmayı hedefliyoruz. Bunun 700-800 bağını bu yıl yediririz hayvanlarımıza. Kalan otu da gelecek yıl için saklamış oluruz. Fazladan yapmış oluruz ki gelecek yıl kurak falan olursa sorun yaşamayalım diye. Yani bu yıl tabiri caizse su akarken testiyi doldurmaya çalışacağız. Hemen hemen 35-40 gün belki 50 gün sürecek. Arazimiz engebeli dediğim gibi öyle başka köyler gibi traktörle biçeyim,
toplayayım, balya yapayım öyle bir şey yok. Mecbur elimizde oraklarla, tırpanlarla otluklara dalıyoruz. Öyle biçeceğiz işte. Hayvanımız şöyle, 4 tane ineğimiz var. 2 tane küçük danamız var. 10-15 tane koyun kuzu var. Bir tane de keçi var. Onları kışın doyurabilmek için artık 1-2 ay boyunca yapabildiğimiz kadar ot yapacağız. Kasım ayından sonra inek ve koyunları artık Nisan sonuna kadar ahırda kalıyorlar. Kışın karda, soğukta dışarı çıkaramadığımız için hayvanlar içeride kaldıkları için de otları da içeride yiyecekler. Yem de vermeyiz biz. Sadece ot. Ot olduğu için de bolca ot yapmaya çalışacağız. Eskiden saman falan da olurdu. Ekin falan ekerdik ama şimdi artık saman işi bitti. Şimdi sadece otun yanına bir de bizim işte sonbaharda gazel falan topluyoruz. Onları veriyoruz. O şekilde kışı atlatmaya çalışacağız inşallah bakalım. Vallahi abi köyümüz dağlık, ağaçlık, engebeli olduğu için traktörle ot biçme şansımız yok. Onun için bilek gücüyle otlarımızı biçeceğiz. Kalabalık bir aileyiz. Bizim biçmedeki en büyük şansımız ailemizin kalabalık olması. Gurbette olan ablalarım vardı. Onlar da bu yıl geldiler izne. Bize de yardım ediyorlar sağ olsunlar. Sabah kahvaltıdan sonra kalktık mı de hep beraber Bismillah diyerek tırpanlara, oraklara alıp otluklara koşuyoruz. Otları biçmeye. Yani ot biçmek o kadar kolay olmuyor tabii. Çok zahmetli bir iş. Arazi çok engebeli. Bazı yerlerde ayakta durmakta bile zorlanıyoruz ama yine de yapmak zorundayız. Yani çok engebeli olan yerleri ya da otu az olan yerleri orakla biçiyoruz. Biraz düz olan yerleri böyle biraz daha otu iyi olan yerlerde tırpanla biçiyoruz. Tırpan daha pratik. Çünkü tırpanla biçtiğin zaman daha büyük alanı daha kısa bir zamanda biçebiliyorsun ama orakla öyle olmuyor. Yere çömeliyorsun, işte ayağını koyuyorsun, onun üzerine bir elinle otu tutuyorsun, bir elinle orağa vuruyorsun falan derken yani orakla ot biçmek çok zahmetli oluyor ama hani ot biçmenin geneli zaten çok zahmetli. Yani ot biçmek, ot yapmak gerçekten zahmetli bir iş bizim köy için.
Boş ver abla, boş ver. Zaten sen bir anda baharın mesela geçen sene mi? Ne? Hasan'la araba. Böyle arkadan yürüttüm. Nerede? Ya, ama o şeyler bir kenar tutak. Böyle toplayıp ne yakın şey var orada. Bari kem koy ki altına iki yıkamaz. Hadi. Hala da yağmur yoksa. Mekiyat olmuş ya. Kimse olmuş. Nereye gitti bu da isimler? Ne var? Kaç tane var yeter mi? Otu biçtikten sonra 2-3 gün burada yatacak. Ot biraz kuruyacak. Kuruduktan sonra nemli havanın olduğu bir gün erkenden girip otu toplayacağız ki ot kırılmasın. Sen sabah erkenden geliyorsun. Kurumuş otu biraz nemli görüyorsun. Onu toplamaya başlıyoruz. Yani orakla biçilen otları 50 topluyoruz. Artırmalı şekilde, artırmalı şekilde. Kısa olan otlar var, uzun olan otlar var. Onları birbirine denkleştiriyorsun ki bağ içinde bozulmasın diye. Onları birbirine denkleştirip böyle artırmalı topladıktan sonra onları bağ yapıyoruz. Bağ şöyle bir şey. Hani kem dediğimiz ip var. Yaklaşık 2 metreye yakın. 2 metre değil de yakın diyeyim ben. Onu yere seriyorsun. Üzerine de topladığın otları koyuyorsun böyle. Belirli bir ebata geldikten sonra o kemle yani iple topladığımız otu sıkıştırıyoruz. Belinden bağlıyoruz. Otun uç kısmı açığa kalıyor. Orayı da böyle kafasını böyle elimizle büküp kelle şeklinde sıkıştırıyoruz ki bağ bozulmasın. Bu şekilde bir tane bağ olmuş oluyor. Yok, gölgeye kalmış ya, kalın kalmıştı. Rıdvan şimdi de suya da hoş ben saymadan var.
Dolara. Nasıl gelmeyen? İşini kısa ya. İşini kısa diyor amca. He. Şarapsız. Sokmuyor, çok kalmış. Cenneti. Anasıyla yarın Arif'in düğününde yarın. Yani tırpanla pişiren otlar da tırmık ile topluyoruz. Onlar da ufak ufak böyle horom yapıyoruz. Sonra o 4 tane oluyor ya da 5 tanesi oluyor. O 5 tanesini de bir araya getirip onlara bir bağ bağlamış oluyoruz. O da horom bağı oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Yani bizim arazimiz engebeli zor. Bir de tek bir yerde biçemiyorsun otunu. Yani 7-8 tane farklı yerde ot biçmen lazım. Burası bittikten sonra oraya gidiyorsun. Orayı bitirdikten sonra başka yere gidiyorsun. Başka yere bitirdikten sonra başka bir yere gidiyorsun. Bir taraftan şöyle sistem şöyle. Burayı biçtin hemen ertesi gün başka yere gidiyorsun. Orayı biçtin başka yere. Sonra geliyorsun burayı toparlayan. Sonra bir sonraki biçtiğin yerleri toparlıyorsun. Oraları işte taşıyorsun ya da orada bırakıyorsun. Üstünü örtüyorsun vesaire. Yağmur yağdığında çürümesin diye. Yani bu otun şöyle de bir riski var. Bu otun biçtin burada kaldı. 2 gün sonra üzerine yağmur yağdı mıydı otun çürüme tehlikesi de var. O yüzden yani bu işin biraz sıkıntıları var tabii yok değil. Bahçeli. Gerçek bağlıyor güzel. Emredersin paşam. Kaymış da tam köşeden gelmiş.
Hadi aslanım. Biz balya işi yapmayız. Yani burada zaten hani hazır balya makinesiyle olacak iş değil zaten de. Balya işi de şöyle, bizim bir komşumuz var. O böyle tahtalardan bir balya aracı yapmış. Biz de bu sene onu aldık. Dedik ki bir deneyelim. Denedik ama bize pek pratik gelmedi. Bir bağ otu bir kişi yaparken bir balya otu 3 kişi anca yapabildik. Hani biriniz tutuyorsun, birisi otu getiriyor, öteki de geliyor, otu çiğneyeceğim diye uğraşıyor. Hani sıkılaştırmak için. O yüzden bize çok pratik gelmedi. Taşırken, sağa sola taşırken daha çok ya da daha böyle az yer almış oluyor ama balya işi bize için açıkçası kolay gelmedi. O yüzden biz de bağ ve horon yapmaya devam edeceğiz. Diyelim ki otu topladın ettin, ondan sonra işte araba yoluna taşıyorsun ya da ne bileyim, eğer ki buradaki ahırın yakınsa ahıra yakın olan yerleri, ahırın üstündeki kork dediğimiz yerler var, oraya taşıyoruz. Eğer ki araba yoluna yakınsa araba yoluna taşıyoruz. Tabi eskiden merkepler vardı, kimisinde eşek, kimisinde katır. Bizim hep katırımız vardı. 6 bağ ot yüklerdik. 2 bağ da kendi sırtını aldım mıydı, bağ bahçedeki otları kolayca taşıyorduk. Ama şimdi öyle değil. Binek hayvan kalmadı. Yani köyde kalmadı. Mahallenin, yukarıda mahallenin birinde iki tane mi, 3 tane mi ne bir binek hayvan var diye biliyorum. Onun haricinde başka hiç kimse de yok. Şimdi onların işini de biz yapıyoruz artık yani. Onların görevi de bizde. Otu buradan alıyorsun yukarı ya da aşağı. Elimizle ördüğümüz, kaytan dediğimiz bir ipimiz var. Onunla sırtımıza 2'şer tane ot alıyoruz. Oradan en yakın araba yoluna ya da dediğim gibi ahırlara, korklara taşıyoruz. Buradaki otlarımızı bitirdik miydi? Bu mahalleden yukarıda yaylamız var. Oraya gidiyoruz. Yayladaki otlarımızı da biçiyoruz. Onları da yine aynı şekilde yola ya da yola taşıyoruz. Artık kışın yaylada kork diye bir şey yok. Amaç şu, kışın oraya göç ediyoruz. Orada yediriyoruz hayvanlara otlarımızı. Neden oraya taşınıyoruz? Çünkü şöyle, eskiden normalde öyle değildi. Eskiden biçtiğimiz otu burada yedirirdik. Kışın bile burada kalırdık. Ama şimdi araba yolu geldi ya, artık kamyon çağırıyoruz. Otları yüklüyoruz. Kışın aşağıda kaldığımız mahalleye götürüyoruz. Ekim sonu, Kasım başlarında o mahalleye göç edeceğiz. Orada 3-4 ay kalıp otları orada tüketiyoruz. Vallahi abi, orası neresi? Merkez mahalle. Şimdi kışın buralarda kimse olmadığı için biz de herkes gibi o mahalleye iniyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, bundan 25 sene önce falan daha buralarda araba yolu yoktu. Kışın burada biçtiğin, yani yazın burada biçtiğin otu kışın da burada yediriyordun. Hayvan, yani aşağıya oraya buraya gidemiyordun. Ya da ne bileyim, aşağı iniyordun. Aşağıda biçtiğin otu 2 ay orada yediriyordun. Sonra kışın tekrar buraya göç ediyordun. Kışın burada yediriyordun ama şimdi öyle değil. Şimdi artık araba yolu olduğu için bir kamyon çağırıyorsun, otu yüklüyorsun, alıyorsun, götürüyorsun aşağıya. Sen de herkes gibi orada otunu yediriyorsun hayvanlara.
Bahar olduğu gibi tekrar buraya çıkıyoruz. Yani aşağıda 4 ay falan kalıyoruz. Bahar olduğu gibi tekrar buraya çıkıyoruz. 2 ay burada kalıyoruz. 2 ay sonra buradan da hayvanları yaylaya göç ettiriyoruz. Yaylada işte meraya gidiyorlar çobanlar vesaire falan. Herkes kendi hayvanın sayısına göre çoban gidiyor. 4 ayda yaylada kaldıktan sonra tekrar sonbaharda Eylül gibi, Eylül'ün sonlarına doğru bu mahalleye iniyorlar. Yani bu mahalleye göç ediyoruz tekrardan. Bu mahalleye indikten sonra da işte bizim şimdiki biçtiğimiz otlukları sonbahara doğru bir daha yeşermiş oluyor. Ya da yeşerebiliyorsa işte havalar eğer ki kurak gitmezse yeşeriyor. Ondan sonra o güzünde yine 2 ay falan o otlukları yayıtıyoruz. İşte hayvanlara yediriyoruz. Daha sonra da işte dediğim gibi Kasım, Aralık başında tekrardan aşağıya göç ediyoruz. Yani bir senede 3 farklı yere 6 kere göç etmiş oluyoruz. O şekilde. Yani bu yüzden de köyümüz çok zahmetli. Çok zahmetli. Çok zahmetli olduğu için de çok göç veriyor. Ya şu an bu koskoca mahallede sadece 4 komşu var şu anda. Onlar da köyde kalan yaşlı amcalarla teyzeler. Hani artık köyümüz de bitiyor yavaş yavaş. Gidenler de geri gelmek istemiyor. Çünkü gittiğinde oradaki yaşadığı kolay hayatı buradaki zor hayata tercih etmiyor adam. Yani orada biraz daha rahat oluyor. Ya bizim de sonumuz mutlaka gurbette. Bakalım artık ne olacak. Ah geldi bak. Hakikaten beraber. Kıyamam sana. Demeye mi lan? Hoca? Kıyamam sana demeye mi lan? Tekeyle bir niyetler yok diyorsun. Kızlayayım demek istiyor ha? Kenardan bak, sen Allah ile bela kısar abi. Tamam. Buradan başla. Hocam biraz hızlı ol ki ben parmak. Nasıl parmağı? Ha? Allah Allah, lütfen. Masat diyor. Koromlar altında. İşte bak. Bu sana. Ağaç tarafı da nereye?
Yaş mı onlar? Bu bize pahalı. Bu can işleri mi? He? Ya bu can işleri mi bunlar ya? Nerede o adam Ömer? Ömer. Ömer nerede? Koyunların peşinde. He? Bir elesi var desene. Sen şeye katmıyorsun abi niye? Ne kadar yeni sanayi Aşağı mahallemizdeki ot işleri bitti. Daha doğrusu tam yetişemedik. Kurban Bayramı'ndan sonra yağmur yağmayınca bazı otluklarda otlar sıcaktan yandı. Otların zamanı geçti. Biz de yaylaya çıkıp buradaki otları bari yetiştirelim dedik. Burada da ot işlerin neredeyse çoğu bitti. 4 kamyon aşağı mahalledeki yaptığımız otlardan taşıdık. 2 kamyon da buradan taşırız diyoruz. Biraz daha biçilecek otlarımız var. O otları da biçtik mi artık ot işinde rahatlamış olacağız. Abi tam saymadık ama 600 bağın üzerinde ot yaptık. Bazı otlukları bağ yapmadan taşıdık korklara. Ben kork diyorum ama siz samanlık anlayın onu. Bizim yöremizde kork deriz onlara. Öyle olunca hani dediğim rakama ulaşamadık belki ama yine de iyi ot yaptık diyebilirim. Merkez mahalledeki ot koyacağımız yerleri yani samanlıkları, korkları tamamen doldurduk sayılır. Bu 5. kamyon seferimiz. Ara ara diğer otları da taşıdık. Bundan sonra bir kamyonluk daha ot yaparsak yeter diye düşünüyoruz. Bu sene ot işini tamamlamış oluruz. Kamyon ücreti eğer aşağı mahalleden başka birinin işi için kamyon buraya geliyorsa dönüşte de biz söylüyoruz bizim otumuzu da götür diye. O zaman aşağıya gidiş parası alıyor sadece. O da 250 TL. Eğer ki sadece desen ki gel de aşağıdan gel de benim otumu götür dersen o da bir seferinde kamyon 500 TL mi 600 TL mi para alıyor. Yaklaşık da 120-130 bağ ot götürüyor. Çünkü kamyon küçük. Eskiden bazı kamyonu mesela aynı abi kamyonculuk yapardı. O 230-240 bağ ot taşıdığı zamanlar olurdu ama şu anda o kamyon da küçük. Çünkü artık köyde de kimse kalmadı. Ot yapan fazla kimse yok. Belki öyle düşünüyordur. Ondan dolayı olabilir. Yani böyle yapmak aslında daha karlı. Yani bakarsan buradan aşağı götürmek belki pahalı gibi geliyor olabilir ama otu dışarıdan aldığımız zaman 2 ton ot alıyorsun ya da daha fazla. 2 ton ot mesela 4.000 liraya 5.000 liraya mal oluyor ya da daha fazla. Gelen otu da adam mesela getiriyor ot. Balya işi geliyor. Bazen içi çürümüş oluyor ya da kötü bir ot oluyor. Hayvan yemiyor. Hepten zarar oluyor. Yani hayvan önüne koyuyorsun o da yemiyor. En iyisi kendi yaptığın bildiğin otu tüketmek. Sakin ol, sakin. Benim ortamda. Yazsın. Kaç para aldırabiliyorsun abi arabaya? Abi abi. Ha? 100, 120, 130. Bana göre değişiyor. Bunu beyler tak olmadı. Kaç para vardı burada? Çıkmaz ayıp. Sen koşturmaya yok. En geri iki gancıya topla.
Bu oldu değil mi? Bekle abi. Omuz çabuk. Omuz çabuk. Bir daha çabuk. Hah, tamam. Tamam. Mehmet Ali yat orada. Lan haydi vuracaksın. Bir daha. Yeter. Yeter. Elim sıkıştı. Kim verdi? Bir daha mı? Yeter. Tamam yeter. Aç dur. Usta tutsun yukarıda. Öyle değil lan. Geriye gel dön. Dönmesin kazana. Dolu. Bir de mi atar? İkinci yatır. Ah geldi. Kavuştu mu? Öyle şey oldu. Bir boşluk var. Ha. Haydi. 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 Hadi bir daha. Bir daha. Tamam. Açması istedim. Çok kontrol. Hazır. Bana doğru gel. Haydi. Haydi. Bir daha. Bir daha. Yeter. Dur. Kontrol etsin. Bir dakika. 1, 2, 3. Tamam yeter tamam. bir daha. Yeter. Bir daha. Yeter. Gitme daha şöyle. Heh. Vurmasın. Takın. Hoş geldin. Nereye vursan oraya tak. Tamam geç. Az bekle. Dur. O iki yapalım. Tamam mı?